Herkese merhabalar, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir örgü modeliyle yine karşınızdayım. Bu modeli birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Bir bebek battaniyesi olarak nasıl yapacağımızı da hemen sizlere anlatacağım. Ben ip olarak bebe yünü kullanacağım arkadaşlar. İstediğiniz markaların yünlerini tercih edebilirsiniz. Anti peeling özelliğine sahip ipleri de tavsiye ederim. Evet, tığ numarası olarak 3 milim bir tığ kullanacağım. Trabzanlardan oluşacağı için daha ince tığlarla sert olabilir. Kalın tığ da yapmanızı öneriyorum. Evet, şimdi hemen model anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve hemen zincir çekimiyle battaniyemize başlayalım. Zincirlerimizi her bebek battaniyesinde olduğu gibi bu battaniyemizde de çok sıkı yapmayalım arkadaşlar. Kurulum esnasında kastırma yapmasın modeli kurarken. Çok bol da yapmayalım. Normal bir ayarda zincirlerimizi yapalım. Ben de zincirlerimi biraz uzatıp tekrar geleyim. Evet, ben zincirlerimi ufak bir model anlatacağım için hazırladım. Benim için yeterli. Eğer sizler daha büyük bir battaniye yapacaksanız, diyelim 100 santim eninde ve boyunda 100 çarpı 100 yapacaksanız, burada zincirinizi 100 santim yapın arkadaşlar. Metreyle ölçün. Ekstradan da 10-15 santim daha zincir yapın. Modeli kurduktan sonra fazla gelen zincirimiz olursa keseriz. Yetmemesindense bu şekilde fazla zincirle başlamanız daha avantajınıza olacaktır. 90 santim yapacaksanız da o şekilde ölçün. Daha sonra ilave zincirlerinizi yapın. Modeli kurduktan sonra kesin. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Ben zincirlerimi yaptıktan sonra üstüne alıyorum ve geriye dönük 1, 2, 3, 4. zincir yuvasına üstüne bir kere doladım. Bakın bu şekilde 3 kere de çıkacağım. Önce 1, sonra 2, sonra tekrar 2 kere çıktım ve 3 adımda çıktım, trabzanımı yaptım. Üstüne alıyorum, hemen yanına aralıksız şu şekilde önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde üçlü trabzanlar yapıyorum. Üstüne aldım, hemen yanına geçtim. Modelimiz çok kolay, gerçekten ilk defa yapanlar dahi rahatlıkla örebilir. Trabzan yapmayı biliyorsak zincir çekmeyi, bir bebek battaniyesi örebiliriz. Evet, önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde. Burada bir püf noktamız var arkadaşlar. Modelimiz çift sayı üzerine kurulmalı. Yani 2 ve 2'nin katları. Baştakini de 1 kabul ediyorum. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde sona kadar devam edeceğiz. Ama çift sayı üzerinde bitireceğiz. Ben de videomun fazla uzamaması adına kamera arkasında hazırlamayı yapıp geleyim. Baştakinde 1 sayalım ve üçlü trabzanlarımızı sona kadar yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, ben baştakinde 1 kabul ettim ve 28 tane üçlü trabzanımı yaptım. Burada da fazla kalan zincirimizi de nasıl keseceğimizi de göstererek devam edeyim. Sizin de böyle fazla zinciriniz kaldıysa şöyle dibine yakın bir mesafeden kesersiniz. Sonrasında şöyle çektiğinizde hafifçe bakın sona kadar geldik. Ve fazla zincirle başlamamız bizim için avantaj oldu. Bunu da özenerek yaparsanız kenar giderken de kaybolacak. Şimdi hemen ilk sıramızı kurmaya başlayalım. Trabzanlarımızı yaptık. 1, 2, 3 tane zincirimizi yaptık ve çeviriyoruz. Bu benim kenar trabzanım. Buna herhangi bir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Bakın buradaki bir değil ikinci trabzana şu şekilde gireceğim ve üçlü trabzan yapacağım. Daha sonra yanındakine yapacağız. Yani şu iki trabzan üzerine çalışacağız. Şimdi yapalım. Üstüne aldım. Görmeniz için şöyle tutarak ve açarak yapacağım. Üstüne aldım.
Şuradan girdim. İpimi çıkarttım arkadan. Uzatıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 3 kere de çıktım. Üstüne aldım. Tekrar yanındakine. Evet. 1, 2, 3 adımda çıktım. Üçlü trabzanımızı yaptık. Burada 3 tane oldu. Bakın bu kenara yapmadık. 1, 2 tane yaptık. Şimdi bu 2 tane üzerinde yapacağız. Ama bunları da ters batacağız. Yani tığımızı arkadan geçirip şu şekilde arkadan alacağız ilmeklerimizi. Hemen yapalım. Üstüne alıyorum. Şu şekilde arkadan tığımı geçirdim. Buradan geriye attım bu ilmeği, trabzanı aldım. 1, 2, 3 adımda çıktım. Aynı işlemi tersten yapmış oldum. Şimdi bir tane daha çok yavaş yapmak istiyorum. İzleyerek yapan abonelerim için. Üstüne alıyorum. Bakın yana geçtim. Şu şekilde geriye. Şöyle tutayım hatta. Buradan ipi çıkarttım bunun altından. Daha sonra önce 1, sonra 2, sonra 3 seferde çıktım. 3 adımda bir trabzan daha yapmış oldum. Bunlar öndeyken bunlar arkada oldu. Bakın 2 tanesi. Dilerseniz şöyle arkasını da göstereyim size. Arkası da bu şekilde. Şimdi üstüne alıyorum. Hemen sıradaki 2 tane trabzanıma devam ediyorum çalışmaya. Şimdi tekrar önden yapacağız düz bir şekilde. Bakın 1, 2, 3. Üstüne aldım. Bunu da düz. 1, 2, 3. Şöyle yavaş yapıyorum burayı detaylı göstermek için. Baştakine herhangi bir şey yapmadık. 2 tane düz, 2 tane arkada, 2 tane düz yaptık. Şimdi arka kısımdaki trabzanları yaparak devam edeceğiz. Yani şöyle ters yapacağız. 1, 2, 3 adımla çıkıyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Mantığını anladıktan sonra rahatlıkla yaparsınız. 2 tane ters oldu. Şimdi düz. Bu şekilde 3 adımda çıktım. Böyle bir kabartmalı bir görüntü oluyor. Üstüne aldım. Şimdi ters. İkinci tersimi yaptım. Şimdi üstüne aldım. Düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Yaptığınız battaniyenin enine kadar, bitimine kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yani 2 tane geride, 2 tane üstte yapacağız. Burayı beraber biraz daha yapalım. Üstüne aldım. Şimdi arkada yapacağım sıradayım. Bir tane yaptım. İkinciyi de yapıyorum. Şunu bir daha yapalım. Üstüne aldım. Şimdi düz olarak yapıyorum. Üstüne aldım. Evet. Bu şekilde devam edeceğim. Şu sıra sonuna kadar geleyim arkadaşlar. Oradaki püf noktasını da göstereyim. Şöyle yakından. Evet. Arkasını da şöyle tutacağım. Arkası da aynısı aslında. Sadece sıralaması değişik. Evet. Şimdi devam edeyim. Şurada buluşalım. Evet. Sona kadar ben yaptım arkadaşlar. Şu sonda en baştaki zincirimiz kaldı. Burada da bitirme kısmında üstüne alıyorum ve şuradan zincire muhakkak batıyorum ki kenar kısmımız düz ve muntazam olsun. Buna da battıktan sonra 1, 2, 3 adımda çıktım ve tamamlamış bulundum.
Sizlerin burada sıra sonunda ters de denk gelebilir. Hiç sıkıntı olmaz arkadaşlar. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3 zincirimi yaptım ve ters çeviriyorum. Bu sıramızdaki mantığımız ise arkada olanları öne çıkarmak, önde olanları arkaya dönüştürmek. Bunlar düz yapılacak, buradakiler ise ters yapılacak ki bunu elde edelim. Eğer dediğim gibi sizin burada düz denk geldiyse tam tersini yapacaksınız. Bu şekilde denk geldiyse benimle beraber aynısını yapın. Üstüne alıyorum. Bu geride olduğu için şimdi ben bunu öne çıkartacağım. İlkini yaptım. Üstüne aldım. Şimdi yanındakini. Şöyle. Şimdi bunlar üstte olduğu için ben bunu geriye itmek zorundayım. O yüzden ters batacağım. Bu her ikisine de şöyle ters batacağız. Hemen yapalım. Üstüne aldım. Bunu da tersten batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Üstüne aldım. Devam ediyorum. Bakın düzleri arkaya itiyoruz. Kural bu. Tersleri de öne çıkartıyoruz. Üstüne aldım. Bakın arkada hemen öne aldık. Sıra ve sayı takibi olmaksızın rahatlıkla bir bebek battaniyesi yaparsınız. Bu sıramızda da bu şekilde devam edeceğiz. Düzleri arkaya iteceğiz. Tersleri öne çıkartacağız. Şöyle tutuyorum görmeniz için. Şimdi devam edelim. Bir iki tane daha yapalım. Evet. Şimdi buradan bu şekilde arkadaşlar. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi burada ne geliyor sırada? Düz geldiği için burada da hemen arkadan devam edecek şekilde yapacağız. Sıra sonunda buluşalım. Evet, ben sıra sonuna kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bu sıra sonunda da nasıl kapatacağımızı yine beraber yapalım. Sondaki zincirimize muhakkak üstüne bir kere alıp 3 adımda çıktığımız trabzanımızla bitiriyoruz. Ve sıramızı tamamlamış olduk. Bir üst sıraya geçiyoruz. 3 zincir çeviriyoruz. Şimdi burada geride kalmış. Ben ne yapıyorum? Hemen üstüne alıyorum. Geride kaldığı için üstten. Evet, bunları üste çıkartıyorum. Burayı yaptım. Üsttekileri ise tersten dolayarak arkadan çıkartıyorum ve arka kısmı atıyorum. Modelimiz kuruldukça daha iyi gözükecek inşallah. Ben videomun fazla uzamaması adına kamera arkasını bir miktarda büyüteceğim. Sizlere nasıl gözüktüğünü daha iyi görebilmeniz adına. O şekilde devam edelim. Bu sıramız da aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sıra sonuna geldiğimizde kenara zincirine batıyoruz arkadaşlar. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Aynı uygulamayı yaptığımızda buradaki görüntüler zikzak şeklinde oluşuyor. Yani bir düz geliyor, bir ters, bir düz, bir ters bu şekilde çıkıyor. Hep farklı oluyor. Evet, ben bir miktar örüp tekrar geleyim. Evet arkadaşlar, ben yaptığım modelimi bitirdim. Bu şekilde çok da güzel oldu.
Hemen arka yüzünü de göstereyim. Her iki tarafı da kullanılabilir bir model arkadaşlar. Bu örgü modelini birçok örgünüzde kullanabilirsiniz. Çanta yapımı, yelek, hırka, birçok örgünüzde değerlendirebilirsiniz. Eğer bir bebek battaniyesi yaptıysanız benimle beraber kenar uygulaması olarak da videomun sonuna link bırakırım arkadaşlar. Beğendiğiniz bir uygulamamı da bu battaniyenize rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomun YouTube trend aramalarda ve Google trend aramalarda üst sıralarda olması adına beğen tuşuna basmayı unutmayın. YouTube kanalıma abone olun. Abone olmak ücretsiz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.